Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben daha önce X large beden V yakadan başlama kazak çalışması yapmıştım. S bedenini soran arkadaşlarımız çok oldu. O yüzden ben şimdi S beden V yakadan başlama kazak çalışacağım bu videoda. Bunu baştan sona anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunu da ben akıllı ip kullandım. 400 gram ip kullanacağız bu kazak için. Ve orta kalınlıkta 100 gramı 250-230 metre civarı ipler kullanabilirsiniz. Vereceğim sayılarda. Şimdi sayıları yazalım hemen. Şöyle B yaka, bir yaka çizelim. Şimdi burada kol ayrımları olacak. Kol, sırt, ön ayrımı olacak. Ve arttırma yapacağız. Arttırmaların arasında birer ilmeğimiz olacak. Şuralarda arttırmalarımız var. Bakın şunlar arttırmalarımız. Evet, toplam 60 ilmekle başlayacağız. Bu ön kısımda 3 ilmek, diğer ön kısımda 3 ilmek, kollar 10 ilmek, sırt kısmında da 30 ilmek yapacağım ve toplamda 60 ilmekle başlayacağız. 30, 40, 50, 53, 56, 57, 58, 59, 60 ilmeğimiz olacak. Evet, hemen başlayalım. Bu sayıları uygulayacağız S beden için. Ve 4 milimlik misinalı şiş kullanacağım ben. Şöyle biraz ipten uzun bırakıyorum. Ve 60 tane ilmek yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu 60'a tamamlayalım. 60 ilmek yaptıktan sonra bir sıra ters örgü öreceğim. Bu sırayı tamamlayalım ve ön yüzüne geçelim. Sırayı tamamladım, çeviriyorum. Şimdi bu sırada arttırma işlemlerine başlayacağız. Örgünün ön yüzündeyiz. Bakın şuradan başlıyoruz. 3 ilmek öreceğiz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 2, 3. Şimdi burada arttırma yapacağım. Şöyle arttırıyorum. Aradaki bir ilmeği düz örgü örüyorum ve tekrar arttırıyorum. Burada da arttırma yaptık. Şimdi kolu için 10 ilmek düz örgü öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Koldan sonra tekrar arttırmamız var. Arttırıyoruz. Bir ilmek arada örüyoruz ve tekrar arttırıyoruz. Sırtı için 30 ilmek düz örgü öreceğim. 2, 3, 4, 5, 30 ilmek yaptım. Tekrar burada arttırmamız var. Arttırıyorum. Bir ilmek örüp tekrar arttırıyorum. Diğer kolu için 10 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar arttırmamız var. Arttırıyoruz. Arada bir ilmek örüyoruz ve tekrar arttırıyoruz.
3 ilmeğim kaldı. 3 ilmeğimi de düz örüyorum ve bu sırayı tamamlıyorum. Ters kısmına geçtik örgümüzün. Şimdi bakın burada arkadaşlar V yaka oluşması için ben şuradan ilmek alacağım ve burada da bir arttırma yapmış olacağım. Bakın şuradan aradan batıyorum ve bir tane ilmek çıkartıyorum ve ters örüyorum. Bu sırayı böyle ters öreceğiz. Sonra en ucunda da diğer kenarında da bir arttırma yapacağız. Evet, bu sırayı ters örelim. Buraya kadar gelelim. Burada arttırma yapacağız. Şimdi bu kenarda da bir arttırma yapacağız. Şöyle çevirdim ben. Böyle daha kolay oluyor. Şimdi buradan da bir tane ilmek çıkarttım. Ve örgüye devam ediyorum. Örgünün ön yüzüne geçtik. Burada arttırma yerlerinde arttırma yapacağım. Bakın şurada arttırdığım ilmek var. Altında delik var. Bu ilmeğimi örüyorum ve tekrar arttırıyorum. Bir ilmeği örüyorum, tekrar arttırıyorum. Diğer arttırma yerine kadar düz örgümüzü örelim. Şu defteri ben bir kaldırayım. Arttırma yerlerimizi kurduk. Bakın burada da arttırma yapmıştık. Bu ilmeği örüyorum, arttırıyorum. Aradaki bir ilmeği örüp tekrar arttırıyorum. Diğer arttırma yerine kadar düz örgü örüyorum. Ön kısmında arttırma işlemlerimizi yapacağız. Arka kısmında ters örgü öreceğiz ve arka kısmındayken, yani tersindeyken örgünün bir sıra arttırma yapacağız kenarlarda, bir sıra yapmayacağız. Bu kenarda yaptığımız, ucunda yaptığımız arttırmaları bir sıra yapacağız, bir sıra yapmayacağız. Şimdi ben az önce arttırdım kenarda. Şimdi diğer tersine geçtiğimde, terse geçtiğim zaman arttırma yapmayacağım. Ön yüzünde her zaman arttırmamızı yapacağız. Kol altına kadar arttırma yaparak öreceğiz. Ben sayısını vereceğim sizlere. Şimdi bakın, arttırma yaptığım yere geldim. İlmeği ördüm. Arttırdığım ilmeği ördüm. Tekrar arttırıyorum. Ve bir ilmek aradaki ilmeği ördüm. Tekrar arttırıyorum. Arttırdığım ilmeği örüyorum, arttırıyorum. Bir ilmeği örüp tekrar arttırıyorum. Şimdi örgünün tersine geldik. Bir sıra arttırma yapacağız demiştik. Bir sıra yapmayacağız demiştik. Ve bir öncekinde ben burada arttırma yaptım kenarda. Şimdi yapmayacağım ve bütün sırayı ters örüp öne geçeceğim. Ön yüzüne geçeceğim. Evet, bu sırayı ters örelim ve ön yüzüne gelelim. Ön yüzündeyim. Burada düz örgü örüp arttırma yerlerinde arttırmalarımızı yapacağız. Bu arttırdığım ilmeği örüyorum, arttırıyorum. Aradaki bir ilmeği örüp tekrar arttırıyorum. Diğer arttırma yerine kadar düz öreceğiz.
Bakın arttırdığım ilmeği örüyorum, arttırıyorum. Bir ilmek örüp tekrar arttırıyorum. Evet, tersine geldik. Bir önceki ters sırada buradan kenardan ilmek çıkartmamıştık. Şimdi çıkartacağız. Bir sıra ilmek çıkartacağız. Bir sıra ilmek çıkartmayacağız tersindeyken. Şimdi bir sıra ters örelim. Diğer kenarından da ilmek çıkartacağız. Bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Bu kenardan da ilmek çıkartalım. Şimdi ön yüzündeyiz. Ön yüzünde arttırmalarımızı yapalım. Dediğim gibi arkasında bir sıra kenardan ilmek alıyorsak bir sıra almayacağız. Bu şekilde örmeye devam edelim. Ben burada 32 sıra arttırma yaptım. Bakın şu delikleri saydığımızda 32 delik çıkıyor. Şimdi burada kollarını ayıracağım ben ve V yakayı oluşturacağız. Şurada birleştireceğiz yakamızı. Hemen yapmaya devam edelim. Şimdi bu ön kısmı öreceğim. Bu arttırma yerine kadar geleyim. Evet, arttırma yerine geldim. Bu arttırdığım ilmeği örüyorum. Aradaki bir ilmeği de örüyorum. Diğer arttırdığım ilmeği kola dahil edeceğim. Evet, isterseniz bu ilmekleri burada ipe geçirebilirsiniz. Ben bir kolunu bu şekilde yapacağım. Bir kolunu da yine 4 birimlik misinalı şişe geçireceğim. Daha kısa misinalı şişim var. Ona bu ilmekleri aktaracağım. Artık arttırma işlemlerimiz bitti. Bundan sonra beden kısmını öreceğiz. Kolu öreceğiz. Yakasını da yapıp kazağımızı bitireceğiz. Ben daha önce bunun 42 bedenini yapmıştım. Çok kullanışlı oluyor arkadaşlar bu kazak. Tavsiye ederim. Gayet rahat bir kazak oluyor.
Evet, şimdi şu arttırdığım ilmeği de alacağım. Onu da kola dahil ediyorum. Ve bu kolu ayırdım. Bunu daha sonra öreceğim. Şimdi devam edelim. Bu koldaki şişimiz. Bu da devam ettiğimiz şiş. Şimdi ben bu koltuk altına 4 tane ilmek yapacağım. 2, 3, 4. Ve bedene devam edeceğim. Diğer kola kadar bu sırt kısmını örelim arkadaşlar. Sırt kısmını ördüm. Şimdi bu arttırdığım ilmeği örüyorum. Yanındaki bir ilmeği örüyorum. Diğer arttırma ilmeğini kola dahil edeceğim. Bu ilmeklerimi ipe toplayacağım. Bakın bu arttırma ilmeğimi alıyorum. Ve ipi bağlayalım şimdi. Daha sonra kollarını öreceğim. Evet, kollarını ayırma işlemi bitti. Şimdi burada da 4 ilmek yapalım koltuk altına. 1, 2, 3 ve 4. Devam edelim. Bu sırayı bitirelim. Evet, sırayı bitirelim. Buraya gelelim. Şimdi arkadaşlar bu V yakayı birleştireceğim. O da çok kolay. Şu şekilde bir tane ilmek yapacağım ve yakayı birleştireceğim. Bu şekilde. Bundan sonra hiç dönmeden böyle örmeye devam edeceğim. Artık arka yüzünü hiç örmeyeceğiz. Böyle döne döne ön yüzünü öreceğiz. Şimdi ilmekler ters döndüğü için bu sırayı ben şöyle öreceğim. Şuradan alacağım. Yani bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Artık dediğim gibi döne döne istediğimiz boya ulaşana kadar örelim. En son etek kısmına da lastik örgü olur, haroşa örgü olur. Yapalım. Evet, beden kısmını örmeye devam edelim. Arkadaşlar ben kazağın beden kısmını ördüm. Etek kısmına bir ters bir düz lastik örgü yaptım. Bu etek kısmını ben 3,5 milimlik şişle ördüm. Bedenini 4 milimlikle devam ettim. Bakın bir kolunu da yaptım ben. Şimdi diğer kolunu birlikte yapacağız. Başlangıcını göstermeye çalışacağım. 4 milimlik şiş kullanacağız. Yine lastik kısmında 3,5 milimlik şişle öreceğiz lastiğini. Ben bu beden kısmının ölçüsünü vereyim. Bakın şimdi şurada koltuk altından şu kolun başladığı yerden lastik altına kadar ölçtüğüm zaman 48 santim boyumuz, yani bütün ölçtüğümde şöyle bakın, bütün ölçtüğümde 67 santim çıkıyor. Şöyle 67 santim. Bir de kolunu ölçelim.
Kolunu da şuradan koltuk altından yine lastik bitimine kadar ölçtüğüm zaman 51 santim çıkıyor. Siz yine de yapacağınız kişinin kolunu ölçerek yaparsanız daha iyi olur. Belki bu uzun gelebilir, kısa gelebilir. Evet, şimdi diğer kolunu beraber yapacağız, başlangıcını. Ben bunun için 4 milimlik 40 santimlik misinalı şiş kullanacağım. Diğer kolunu da aynı şekilde örmüştüm, aynı misinalı şişle ve döne döne ördüm. Burada hiç dikiş yok, dikişsiz olarak ördüm. 40 santimlik misinalı şişiniz yoksa eğer daha uzun bir şişle misinayı çeke çeke, ilmeklerin arasından çeke çeke örebilirsiniz. Veyahut 5 şiş kullanabilirsiniz. Dikişsiz olmasını isterseniz. Ya da yine 4 milimlik şişle normal olarak buradan dikişli olacak şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi dikişsiz döne döne öreceğim. Buradaki ilmeklerimi şişe toplayacağım. Evet, ilmeklerimizi şişe toplayalım arkadaşlar. Şimdi buraya koltuk altına 6 tane ilmek yapacağım. Diğer kolundaki başladığım renkle başlıyorum. Aynı renkle başlayacağım. Bakın şöyle şişi batırıyorum şuradan. Şöyle dolayalım. Bunu tığla da yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. 1, şöyle yana battım. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu kolda kaç ilmek var? Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bazı takip eden arkadaşlarım bunu soruyorlar. Şimdi ben sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 ilmeğimiz var arkadaşlar kolda. Şimdi bu şekilde başlıyoruz. Döne döne öreceğiz. Düz örgü yapıyorum. Diğer kolumda yaptığım gibi. Bu kazağa hiç model koymadım. Düz ördüm hep.
Evet, böyle döne döne örelim arkadaşlar. Ben dirsekten sonra eksiltme yaptım. Bunu da anlatacağım size. Bakın şuradan, bakın şurada ben eksiltmelere başladım. 1 2 3 4 5 6. sırada eksiltme yaptım. Bakın şurada bir tane eksiltmem var. 1 2 3 4 5 6 tane örüyorum. 7. sırada yine eksiltme yapıyorum. 6 sıra örüp 7. sırada eksiltiyorum. 6 sıra örüp 7. sırada eksiltiyorum. Bu şekilde 10 kere ilmek eksilttim ve 72 ilmeğe kadar düştüm burada. Bundan sonra da bilek kısmına kadar hiç eksiltme yapmadan devam ettim. Bunları anlatacağım sizlere. Şimdi biz bir ölçelim. Şurada bakın eksiltmem başlıyor. Şurada 21 santim olana kadar düz örelim, hiç eksiltme yapmadan. Daha sonra ben göstereceğim eksiltmeyi. Bir ilmek eksilteceğiz. Evet, devam edelim arkadaşlar. 21 santim olana kadar örelim. Evet arkadaşlar, ben 21 santim ördüm. Şimdi burada bir ilmek eksiltme yapacağım. Şöyle 2 ilmeği birlikte alacağım ve içinden bir ilmek çıkartıyorum. Burada bir eksiltme yaptım. Şimdi 6 sıra düz örüp 7. sırada bir ilmek eksilteceğim. Evet, örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, ben diğer kolunu da ördüm. Bilek kısmına kadar geldim. Burada ilmeklerde eksiltme yapıp lastik örgü öreceğiz. Bakın burada da 10 sıra birer ilmek eksiltme yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve burada ilmekleri saydım, ben 72 ilmeğim kaldı. Şimdi bu bilekte de eksiltme yapacağız ve şurası biraz daha daralacak. Onun için 3,5 milimlik şişe geçiyorum. Lastiği 3,5 ile örüyorum. Bakın burada 2 ilmeği ben birlikte alacağım. Şöyle ve bir ilmek düz örgü öreceğim. Ters ilmeği bir tane alacağım. Bunu da eksiltme yapmayacağım ters ilmekte. Bir ters örüyorum ve burada düzü 2 ilmek olarak alacağım. İçinden bir ilmek çıkartacağım. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek alıyorum ve düz örüyorum. Bir ters, 2 ilmek alıyorum. İçinden bir düz ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar örelim. Şuraya kadar gelelim. Evet, kaç ilmeğimiz kaldı bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48. Şimdi lastik örgü öreceğiz. Düzün üstüne düz öreceğiz. Tersin üstüne de ters örgümüzü öreceğiz. Bunu kaç santim yapacağız? Bir bakalım. Bakın şöyle 6 santim lastik örgü örüp örgüyü kapatalım. 6 santim lastik ördükten sonra örgüyü kapatacağım. Şimdi ters örgümü ters örüyorum. Düzü düz örüyorum. Buradaki ilmeği
şu yanındaki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde örgüyü kapatacağım. Ters örüyorum. Bu ilmeği üzerinden atlatıyorum. Düz. Bu ilmeği diğer ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İlmeklerimizin tamamını bu şekilde kapatalım ve kolu bitirelim. Evet, kolumuzu tamamladık. Şimdi yakasına geçeceğiz ve yakayı yapacağız. Yakası için de 3,5 milimlik misinalı şiş kullanacağım. Yine lastik öreceğiz. Tam ortasına batıyorum yakanın. Buradan ilmek çıkartacağım. Bu şekilde ilmek çıkartacağım. Şöyle şurayı da bağlayayım. Bir yanına batıyorum, ilmek alıyorum. Bir yanına batıyorum, ilmek alıyorum. Aynı hizada almaya dikkat edelim arkadaşlar. Bir yanından alıyorum. Burada kaç ilmek yaptıysam karşı tarafında da, yani şurasında da aynı sayıda ilmek yapmam gerekir. İlmekleri sayacağız.
Evet, bu kısmı ensesi. Ön kısmını bir sayalım. Kaç ilmek yaptık? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53 ilmek var burada. Şimdi ensesini de yapalım. Ensesinde kaç ilmeğimiz olacak? Bir sayarız. Evet, ensesini de sayalım. Şuradan itibaren, bakın şuradan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ilmek de ensesinde yaptım. Şimdi diğer karşısına da ilmek yapacağım. Evet, ön kısmında şimdi 53 ilmek yaptık arkadaşlar. Bu ortadaki ilmeği saymayacağız. Bu birleştirme ilmeğimiz olacak diğeriyle, karşı ilmekle. O yüzden burası 52 ilmek. Buraya da aynı şekilde 52 ilmek yapacağız. Ensesine zaten 30 ilmek yapmıştık. Dediğim gibi burası 52, burası 52 olacak. Bu ortadakini de burada birleştirme için kullanacağız. Evet, şimdi devam edelim ve diğer kenarımızı da yapalım. Buraya da 52 ilmeği tamamlayıp yakamızı yapmaya başlayalım. Yakadaki ilmekleri çıkarttık. Şimdi lastik örgüye geçeceğiz. Şimdi bu sırayı düz, ters, düz, ters örgü olarak tamamlayalım. Ve ortadan bir önceki ilmeğe kadar gelelim. Bakın şu ortadaki ilmeğimiz şu ipten de belli oluyor. Şurada. Ve bu da bir önceki ilmeğimiz. Şimdi bu 3 ilmeği birlikte alacağım ve düz örgü öreceğim. Şöyle üçünü birlikte alıyorum ve içinden bir ilmek çıkartıyorum. Düz ilmek. Bakın böyle. Yanındaki düz veya ters olması önemli değil. Bakın bu düz ilmek. Düz örüyorum bunu. Tersi ters örüyorum. Bu sırayı bitirelim. Yine bu ortaya gelelim. Ortadan bir önceki ilmeğe kadar örelim. Ortadan önceki ilmeğe kadar ördüm. Şimdi üçünü birlikte alacağım. Tekrar. Bu böyle devam edecek arkadaşlar. Lastik örgümüzü öreceğiz. Burada da 3 ilmeği birlikte eksilteceğiz. Başka bir işlem yapmayacağız. Tersi ters, düzü düz örelim. Bu şekilde devam edelim. Ben yakasını 3 santim ördüm. Siz isterseniz biraz daha kalın örebilirsiniz. Şimdi örgüyü kapatacağım. Üçünü birlikte aldım ilmeklerin. Tersi ters örüyorum ve buradaki ilmeği diğer ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Düz örüyorum.
Bu ilmeği diğerinin üzerinden geçiriyorum. Ters ilmeği ters örüyorum. Bu şekilde örgümüzü kapatalım. Yakamızı bitirelim. Evet arkadaşlar, kazağımızı tamamladık. Şimdi bir enini ölçelim. ...95 santim eninde. Çok da esnek bir kazak. Eğer sıkı örmediyseniz esnek olacaktır. Evet, yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.